Selam gençler. Bugün organik maddelerin ilk konusunu işleyeceğiz. Karbonhidratlar. Evet, ama işleyeceğiz dediğime bakmayın. Hepsini bir derste bitirebilmemiz mümkün değil. Birkaç derse böleceğiz. Bugünkü dersimizde karbonhidratların genel başlıkları nasıl oluştu, neye göre oluştu, genel bir bilgi edineceğiz. Ama sonraki derslerimizde tek tek o başlıkları, o bölümleri ayrıntılı olarak işleyeceğiz sevgili arkadaşım. Karbonhidratlar konusu ve sonraki yağlar, proteinler konusu, daha doğrusu organik maddelerin tamamında böyle senin yeni duyduğun bolca Latince kelimeyle karşılaşacaksın ama bu seni sakın yıldırmasın. Yani bazı arkadaşlarınızdan şöyle şeyler duyuyorum. Hocam işte ezberi çok, öğrenemiyorum falan. Asla böyle düşünme. Birkaç tekrardan sonra kesinlikle oturtacaksın. Kesinlikle öğreneceksin. Ama tabii ki hemen böyle bir kere okudum, öğrendim, bir kere dinledim, öğrendim. Böyle bir şey yok. Birkaç tekrar yapman gerekecek ki o bilgiler tamamen ne yapsın? Yerini bulsun, otursun diye. Çok konuştuk. Hadi dersimize başlayalım artık. Karbonhidratlar organik madde olduğuna göre tabii ki karbon, hidrojen ve oksijen elementlerini ne yapacaklar? Taşıyacaklar sevgili genç arkadaşlarım. Peki enerji verici olarak kullanılırlar dedi. Hemen sana şuraya bir sıralama yazacağım. Diyelim ki bir hücre enerji kullanmak istiyor, enerji ihtiyacı var. Hangi molekülü ilk önce kullanır enerji verici olarak? İlk önce arkadaşlar karbonhidratları kullanacak, sonra kimleri, sonra yağları kullanacak, sonra ise proteinleri kullanacak arkadaşlar. Peki devam edelim. Yapılarında hidrojen sayısı az olduğu için protein ve yağlara göre daha kolay yıkılır. Yani daha kolay parçalanır demek istiyor. Bu maddeyle ve şununla ilgili, şu sıralamayla ilgili şimdi konuşmak istiyorum seninle ben. Neden? Çünkü arkadaşlar 1 gram yağ alsanız, tamam mı? 1 gram karbonhidrat alsanız, 1 gram da protein alsanız ve bunları oksijenli solunumla parçalasanız ve açığa çıkan enerjileri kıyaslasanız. Yani şöyle yazıyorum o zaman. Enerji miktarına göre diyelim. Tamam, sıralamış olsaydık. En çok kimden enerji çıkardı? En çok yağdan enerji çıkıyor. Sonra ise proteinden enerji çıkıyor arkadaşlar. Sonra karbonhidratlardan çıkıyor. Şimdi ben olsam sorarım. Derim ki hocam en çok yağdan madem enerji çıkıyor niye ilk önce yağı kullanmadı da karbonhidratı kullandı? Cevabı bu maddede. Bak yapılarında hidrojen sayısı az olduğu için protein ve yağlara göre daha kolay yıkılır. O yüzden de hücre enerji elde etmek istediği zaman ilk önce karbonhidratları kullanıyor. Peki yağla protein sıralamasında neden ilk önce yağ var? 1. Tabii ki enerjisi çok. 2. Proteinin asıl görevi, amacı hücrelerde ya da vücudumuzda yapıcı olmak, onarıcı olmak, yapıya katılmak. O yüzden protein ihtiyaç duyulursa, çok zor durumda kalınırsa 3. seçenek olarak enerji verici olarak kullanılıyor sevgili arkadaşım. Şimdi hücre zarının yapısına katılıyor. Hücre çeperinin yapısına katılıyor ki bunları tek tek monosakkarit, disakkarit, polisakkarit başlıkları altında göreceğiz. Düzenleyici olarak görev yapmazlar dedi. Buradan soru geliyor sevgili genç arkadaşlarım. Çünkü diğerleri yağ, protein düzenleyici olarak üst görev alırken karbonhidratlar düzenleyici olarak görev yapmıyor. Bir önceki dersimizde monomerleri anlatmıştık. Yani monomer nedir diye seninle konuşmuştuk. Neydi monomer? Bir molekülün yapı taşı hangisi ise o monomerdi. Şuraya bilye gibi bir yapı taşı çizeyim. Hatta birkaç tane şöyle çizeyim. Şimdi sen bu yapı taşlarını birleştirmek istiyorsun. Bir bütün haline getirmek istiyorsun. O zaman bunları birbirine bağlaman gerekir. İşte karbonhidratları üretirken, oluştururken onların yapı taşları arasında hangi bağı kuruyorsun? Glikozit bağı kuruyorsun ve bu yüzden karbonhidrat üretim tepkimelerine aynı zamanda glikozitleşme tepkimeleri de deniyor sevgili genç arkadaşım. Oksijenli solunum tepkimelerine soktun karbonhidratı ve ondan enerji elde etmek istedin. Tabii ki bu arada onu ne yapmış oldun? Parçalamış oldun.
Acaba nereye kadar parçalıyoruz? Hemen bakalım. Glikoz bir karbonhidrat yapı taşı. Oksijenli solunumla ne yaptın? Parçaladın. Oksijenli solunuma soktun. Bak, karbondioksit ve suya kadar parçalanıyor. Tabii bu sırada sen bunun tepkimeyi, bu bir solunum tepkimesi niçin yapmıştın? ATP üretmek için yapmıştın. Ve ATP üretimi sırasında açığa da ısı çıkar. Onu da burada belirtmiş olalım. Peki karbonhidratları kaç başlık altında işleyeceğiz? Monosakkaritler, disakkaritler ve polisakkaritler başlıkları altında işleyeceğiz. Ama bugünkü dersimizde genel anlamda monosakkarit, disakkarit, polisakkarit nedir şeklinde hani böyle genel anlamda bir bilgi edineceğiz. Sonraki derslerimizde bu başlıkları daha ayrıntılı tek tek işleyeceğiz sevgili arkadaşım. Şimdi monosakkarit, disakkarit, polisakkarit başlıklarını neye göre oluşturdu? Şuraya bak, monomer sayısına göre oluşturmuş. Monomer neydi? Yapı taşı. Yani yapı taşı sayısına göre 3 başlık oluşturmuş. O zaman ilk başlığımıza bir bakalım. Monosakkarit diyor. Peki mono ne demek? Mono tek demek, bir demek Latince'de. Peki sakkarit ne demek? Sakkarit şeker demek arkadaşlar. Monosakkarit tek şeker. Yani neyi kastetti? Yapı taşı. Yani bir tane yapı taşı yani monosakkarit dediğimiz şeyler karbonhidratların yapı taşı olacak. Peki geldik ikinci grubumuza. Bu Latince 2 demek biliyorsun. Peki sakkarit ne demek? Az önce öğrendik. O da şeker demek. Şeker demek. Evet. Disakkaritlerde 2 monosakkaritin birleşmesiyle ya da 2 monomerin birleşmesiyle oluşmuş bir grup olacak. Peki gelelim poliye. Poli çok demek Latince. Sakkarit ise şeker demek. O zaman yapı taşlarını monosakkaritler başlığı altında işleyeceğiz. Sonra 2 tane monomer bir araya gelecek disakkaritler başlığı altında işleyeceğiz. Çok sayıda bir araya geldikleri zaman onu da polisakkaritler başlığı altında işleyeceğiz. Bakalım şimdi monosakkaritler hakkında bize neler söylemiş. Karbonhidratların monomerleridir. Evet, yapı taşlarıdır yani monosakkaritler. Eğer siz karbonhidratları daha küçük karbonhidratlara bölmek isterseniz monosakkariti bölemezsiniz. Neden? Çünkü o zaman artık ne olmazlar? Karbonhidrat özelliğini taşımamış olurlar. Bunu daha önce de söylemiştim. Monomer dediğimiz yapı taşlarını daha küçük parçalara ayırabilir misiniz? Evet, ayırabilirsiniz ama artık o molekülün özelliklerini ne yapmıyor olurlar? Taşımıyor olurlar. Genel formülleri demiş bakın. Genel formülleri CH2O parantez içerisinde N bu şekilde de yazılabilir. Matematiksel olarak hemen sen ne yapabilirsin? Şöyle şuraya çıkarayım bunu. N, C'nin altına şöyle dağılım özelliği gibi H2N ve ON olmuş oldu. Şimdi bu şekilde de yazılabilir ve bu şekilde de yazılabilir. Peki buradaki N nedir? N karbon sayısını ifade ediyor. Yani 3 tane karbon taşıdığını varsayalım. Hemen formülü oluşturalım seninle. Şöyle bir ok çıkarayım şuradan. C3 oldu, H6 oldu, O3 oldu. Gördün mü? Yani N burada bize neyi ifade ediyor? Karbon sayısını. Peki kaç monosakkaritler kaçla kaç arasında karbon sayısına sahip olabilirlermiş? Onu da söylemiş bize. 3 ile 10 arasında değişirmiş karbon sayısı. Sindirilmeden hücre zarından geçebilir. Neden? Küçük çünkü. Küçük olduğu için hemen şuraya sana şöyle bir hücre çizeyim. Hücrenin üzerinde por denen neler var dedik? Açıklıklar var dedik. Eğer içeriye geçecek madde buradan geçebilecek kadar küçükse o zaman içeriye geçebilir. Monosakkarit de yapı taşı olduğuna göre küçük demektir. Küçük olduğu için de hücre zarından direkt ne yapabilir? Bu porlardan geçebilir. Solunum tepkimelerinde daha küçük parçalara ayrılırlar. Az önce söyledik ya hani daha küçük bir karbonhidratta
parçalanamazlar. Bunlar yapı taşı. Ama dersen ki hocam daha küçük parçalara ayrılamazlar mı? Tabii ki ayrılırlar. Solunum tepkimesine sokarsan sen bunu ne açığa çıkacaktır? Karbondioksit ve su açığa çıkacaktır. Hangi solunum tepkimesinde? Oksijenli solunum tepkimesinde. Peki etil alkol ve laktik asite bakarsak etil alkol fermentasyonuna sokarsan o zaman ne açığa çıkar? Etil alkol açığa çıkar. Laktik asit fermentasyonuna sokarsan o zaman da laktik asit açığa çıkacaktır. Demek ki solunum tepkimesine monosakkaritleri sokup daha küçük parçalara dönüştürebiliyoruz. Ama artık o açığa çıkan maddeler karbonhidrat özelliği göstermemiş oluyor. Peki bunların yapısında buradan siz çok hata yapıyorsunuz. Tamam mı? Yapılarında glikozit bağı yoktur demiş burada. Sen buradan çok hata yapıyorsun. Şimdi bu bir bilye. Bilyemiz yapı taşımız. Bu da başka bir bilye. Bilyemiz yapı taşımız. Tamam. Şimdi bu iki bilyeyi bağlamak istersen bağ nerede olur? İkisinin arasında olur. Bilyenin içinde olur mu? Olmaz. İşte arkadaşlar buradaki glikozit bağı da monosakkaritleri birbirine bağlayan bir bağ. Yani onların dışında oluyor. Yani tek başına bir monosakkaritten bahsediyorsanız mesela şöyle tek başına bir monosakkarit çizdiniz buraya. Bunun içinde ne yoktur? Bunun içinde glikozit bağı yok. Ama başka bir monosakkaritle birleştireceksen ikisinin arasında glikozit bağı oluşur. Tamam? Şimdi sevgili genç arkadaşım, acaba monosakkarit dediğimiz bu karbonhidratlar nasıl üretiliyor? Hangi şekillerde üretiliyor? Eğer fotosentez ya da kemosentez yapan bir canlıysa tabii ki onu neyle üretecektir? Fotosentez ya da kemosentez yaparak üretecektir. Ama benim vücudumda acaba ben herhangi bir monosakkarit üretebilir miyim? Üretebilirim ama şuna dikkat et. Dönüşüm tepkimesiyle bir şeyi bir şeye dönüştürebilirim. Yani mesela fotosentez yapan bir canlı için konuşalım. Şuraya hemen bir çizelim şuraya. Bak şimdi karbondioksitle suyu birleştirdi. Ne oluşturdu? Glikoz oluşturdu. Dikkat et, bu nedir? Bu monosakkarittir. Yani direkt ne yapmış oldu? Karbondioksit ve su karbonhidrat olmamasına rağmen, onlar inorganik madde olmasına rağmen onları birleştirip organik olan bir monosakkarit üretmiş oldu. Ve açığa burada bir de ne çıkıyor? Oksijen çıkmış oluyor. Ama bizde böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Hayır, olamaz. Çünkü biz fotosentez ya da kemosentez yapmıyoruz. Yani inorganik maddeleri organik madde haline getiremem. Peki ne yapabilirim ben de? Ben de şunu yapabilirim. Diyelim ki ben bir amino asit vardı vücudumda ama bu amino asite o anda ihtiyacım yok da o anda glikoza ihtiyacım var. Karaciğer hücrem o amino asidi neye çevirebilir? Glikoza çevirebilir. İşte bunlara, yani bir organik maddenin yapı taşını başka bir organik maddenin yapı taşına dönüştürmeye dönüşüm tepkimesi diyoruz. Ve bunu biz de gerçekleştirebiliyoruz. Yani ben vücudumda, karaciğerimde glikoz oluşturabilirim, üretebilirim ama bunu nasıl yaparım? Dönüşüm tepkimesi sayesinde yapabilirim. Ve sevgili genç arkadaşım, suda ne yapıyorlar? Bunlar suda çok iyi bir şekilde çözünebiliyor monosakkaritler. Şimdi geldik disakkaritlere. Disakkarit az önce de söylemiştim. Di 2 demek, sakkarit şeker demek. Aslında burada 2 monomer kastediliyor. Şöyle ki şu bir monosakkarit olsun, şu da bir monosakkarit olsun. Diyelim ki ikisi de glikoz. Ve sen bunu ne yapmış oldun? Sen bunu bağla birleştirdin. Gördüğün gibi iki yapı taşı taşıyan bir yapı oluştu. İki yapı taşı taşıyan, iki monomer taşıyan bir karbonhidrat oluştu. İşte sevgili genç arkadaşım, bu nedir? Bu disakkarittir. İkisi birden bir disakkarit olmuş oldu. Peki hücre zarından geçmek istese, tamam mı? Eğer bir disakkarit hücre zarından geçmek istese ne olur? Sindirmek zorundasın. Neden sindirmek zorundasın? Çünkü bak şimdi bu şu hücremiz olsun, şu da por olsun ama senin buradan geçirmeye çalıştığın parça artık büyük bir parça olmuş oldu. Buradan geçirebilmen için bunu ne yapman gerekiyor? Şöyle şuradan şöyle ayırman, parçalaman, yani hidroliz etmen gerekiyor ki içeriye girebilsin bu maddeler. Yapılarında bir tane glikozit bağı vardır. Gerçekten öyle mi? Bir bakalım. Şimdi bir tane monosakkariti buraya çizdik. Bir tane daha monosakkariti çizdik. Ve ben onları ne yapmak istiyorum? Birleştirmek istiyorum.
Gördüğün gibi şu aradaki nedir? Bu aradaki bağdır ve bu bağın adı glikozit bağıdır. 2 tane monosakkarit var ancak bir tane glikozit bağı oluşmuş oldu. Şimdi dehidrasyon tepkimeleriyle üretilirler ve hidroliz tepkimeleriyle ne yapılırlar? Parçalanırlar arkadaşlar. Çünkü bu yapı taşlarını birleştirirken yani monosakkaritleri birleştirirken şu bağ oluşurken bu arada bir de ne açığa çıkıyordu? Su açığa çıkıyordu. İşte küçük moleküller birleşip büyük bir molekül oluşturuyorsa, bu esnada oluşan bağdan su açığa çıkıyorsa bu tepkimelere biz ne diyorduk? Dehidrasyon tepkimeleri diyorduk. Kurulurken yaptığı tepkime dehidrasyon tepkimesi olmuş oldu. Ama siz bunu parçalamak istediniz. O zaman aradaki bağı yıkmak için su kullanmak zorundasınız. Büyük bir molekülü su kullanarak daha küçük parçalara ayırırsanız işte o zaman da ne yapmış olursunuz? Hidroliz yapmış olursunuz arkadaşlar. Geldik polisakkaritlere. Çok sayıda monomerden oluşuyor. Dikkat et ve bu çok sayıda monomer dediğimiz aslında çok sayıda glikozdur arkadaşlar. Yani çok sayıda 100 tane 200 tane her neyse çok sayıda glikoz bir araya hangi tepkimeyle? Yine dehidrasyon tepkimesiyle bir araya gelir ve böylece polisakkarit oluşmuş olur. Sevgili genç arkadaşım, tek çeşit monomerden oluşmasına rağmen 4 çeşit ne vardır? 4 çeşit polisakkarit vardır. Yani burada nişasta, glikojen, selüloz, kitin olmak üzere 4 çeşit polisakkarit görüyorsun sen. Fakat bunların içinde sadece glikoz var ve bunlar neden birbirinden farklı olduğunu polisakkaritleri anlatırken sana anlatacağım. Burada bir notum var. Notumuzu da işleyerek konumuzu tamamlamış olalım. Diyor ki monosakkaritler ve disakkaritler suda gerçek çözelti oluştururlar. Yani sana şunu söylemeye çalışıyor. Hani çay şekerini çaya atarsın, karıştırırsın. Ki karıştırmasan bile gayet güzel suyun içerisine çözünüyor, dağılıyor, yok oluyor. Ama yok oluyor derken yani çözünme anlamında. Fakat polisakkaritleri eğer sen polisakkaritleri suyun içerisine koyarsan ya hiç çözünmüyorlar ya da çözünüyormuş gibi yapıyorlar. Yani biraz böyle kıvamlı bir yapıda hala suyun içerisinde kalmış oluyor. O haline kolloidal çözelti oluşturma diyoruz. Yani ya hiç çözünmüyorlar ya da az miktarda çözünüyorlar sevgili arkadaşlarım. Evet, bugünkü dersimiz burada bitmiş oldu. Evet, gördüğün gibi karbonhidratlara bir giriş yaptık. Monosakkarit işte nedir, disakkarit nedir, polisakkarit nedir gibi böyle kabataslak birazcık bir şeyler öğrendik. Bir sonraki dersimizde kimi göreceğiz? Bir sonraki dersimizde monosakkaritleri böyle ıncığını cıncığını çıkararak çok iyi bir şekilde öğreneceğiz. O zaman sen kendine iyi bak. Görüşürüz. Hoşça kal.